Herkese tekrardan merhaba. Bu videoda sizlere destek ve dirençlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Doğru destek direnç çizimi nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim. Peki öncesinde destek direnç nedir? Destek direnç bir engel, bir duvar. Bana göre tanımı bu. Ve ben destek ve direnci aynı şey olarak kabul ediyorum. Destek ve direnç diye ayırmıyorum. Her zaman bu videoda da destek direnç diyeceğim. Bir engel, bir duvar. Bu şekilde düşünelim. Şimdi şöyle bir çizgi çizdiğimi düşünün ve bunun bir destek direnç olduğunu düşünelim. Fiyat hareketi şöyle geldi. Bir daha geldi. Bu şekilde kırdı. Buraya geldi ve buradan ayrıldı. Burası bir retest bölgesi. Öyle değil mi? Bize ne öğretildi? Fiyat hareketi böyle bir direnci bir kere, iki kere, üç kere, beş kere fark etmez. Yokladıktan sonra tekrar test ettikten sonra buradan ayrıldığında bu şekilde böyle yukarı doğru gider diye öğretildi. Doğru değil mi? Şimdi yapıyı tekrardan çiziyorum. Aynısını çiziyorum yine. Fiyat şöyle gelmiş olsun. Şimdi bu çizdiğim çizime çok dikkat edelim. Bize öğretilen bu. Piyasanın gerçekte yaptığı bu. Bu kadar karmaşık bir piyasada, bu kadar basit, dandik bir şeyin gerçekten işleyeceğini düşünüyor muyuz? Oluyor mu? Olmuyor değil mi? Şimdi destek ve dirençlerle ilgili problemlere devam edelim. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Şöyle bir çizgi çektiğimizi düşünelim. Bu çizgiyi böyle tutuyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Aşağı yukarı böyle oynatıyorum. Bir yerde bırakıyorum. Herhangi bir yerde. Burası bir destek direnç mi? Evet. Bir destek direnç. Ha, bu bir tesadüf. Öyle değil mi? Yani tesadüf. Tekrar yapıyorum o sebepten. Tesadüfen denk geldi. Bir daha bırakıyorum. Burası bir destek direnç mi? Evet. Bir destek direnç. Şimdi tekrardan tutuyorum yine aynı şekilde. Bıraktım bir yerde. Burası bir destek direnç mi? Evet. Bir destek direnç. Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. İstediğiniz piyasayı açın. İstediğiniz time frame'de açın. Ekranınıza çizeceğiniz herhangi bir yatay çizginin mutlaka piyasada bir yerlerde destek ve direnç olarak çalıştığını görürsünüz. Ben daha önceki videolarda Fibonacci aracı var yani. Ona çok giydiriyordum biliyorsunuz. Şimdi ben öyle konuşunca Fibocular bana yorumlarda yazıyorlar ya işte sen de bu işten anlıyor musun falan diye hani böyle. Yok anlamıyorum. Arkadaşlar o Fibonacci aracını nasıl kullanıyorlar? Tep tepeden dibe çekiyorlar değil mi mesela? Ya da dipten tepeye çekiyorlar. Ve o çizgilerin bir yerlerde destek ya da direnç olarak çalışacağını düşünüyorlar. Ben de diyorum ki Fibonacci aracını alın herhangi bir yerden herhangi bir yere çekin. Yani herhangi bir yerden herhangi bir yere çekin. O çizgilerin mutlaka destek direnç olarak işe yaradığını gözlemleyeceksiniz. Şimdi hep birlikte şu yapıyı inceleyelim. Şuraya dikkatimizi verelim. Ben şuraya bir destek direnç çizebilir miyim bu şekilde? Evet çizebilirim. Şuraya bir destek direnç çizebilir miyim? Evet çizebilirim. Buraya bir destek direnç çizebilir miyim? Çizebilirim. Buraya bir destek direnç çizebilir miyim? Evet çizebilirim. Buraya bir destek direnç çizebilir miyim? Çizebilirim. Buraya bir destek direnç çizebilir miyim? Evet çizebilirim. Peki bunların hangisi doğru? Arkadaşlar şu harekete bir bakalım. Bu impulsları, impulsif hareketleri kimler yapıyor? Bunları biz mi yapıyoruz? Hayır. Biz insanların, normal traderların yapabileceği hareketler değil bunlar. Bunları kurumsal oyuncular, big boylar diyoruz ya, big boylar yapıyor bu hareketleri. Şimdi bu hareket olduktan sonra
Bunların planları genellikle daha uzun vadeli oluyor arkadaşlar. Bunlar böyle bir alım yaptıklarında bu bölgede olduğu gibi o aldıklarını hemen satmıyorlar. Mutlaka parça parça, ufak ufak satıyorlar. Çünkü daha karlı satmak istiyorlar. Ve planları genellikle çok çok kar etme üzerine kurulu. Mutlaka böyle bir alım yaptıysa bir miktar kar realizasyonu yapsa dahi buna benzer yerlerde mutlaka tekrardan alıma geçip fiyatın tekrar yükselmesini istiyorlar ki bu aldıklarını, topladıklarını daha yukarılarda daha iyi bir fiyattan satabilsinler. Şimdi şuraya bir çizgi çekeceğim. Bu çizgiye çok dikkat edelim. Şimdi adamımız buradan alımı yapıyor. Alımı yaptıktan sonra bu bölgede bir miktar kar realizasyonu yapıyor. Fiyat burada aşağıya geliyor. Bu bölgede bir korektif hareket görüyoruz. Şimdi bu alımı yaptıktan sonra tekrar alım yapacak fakat alım yapabilmesi için satıcılara ihtiyacı var. Satıcıların buraya gelmesi lazım. Ve o satıcıları şurada yaptığı bu fake hareketlerle bu bölgeye çekiyor. Bakın buraya şimdi çok dikkat edelim. Fiyat buradan aşağıya geliyor, buradan geri gönderiyor. Sonra buradan dolaşıyor, geliyor aşağıya geliyor, tekrar geri gönderiyor. Aşağıya geliyor, tekrar geri gönderiyor. Geliyor, tekrar geri gönderiyor. Geliyor, tekrar geri gönderiyor. Geliyor, tekrar gönderiyor. Geliyor, tekrar gönderiyor. Geliyor, tekrar gönderiyor. Bir daha geliyor, tekrar gönderiyor. Bir daha geliyor, tekrar gönderiyor. Bir daha geliyor, tekrar gönderiyor. Bir daha, bir daha. Kaç kere söyledim? Onu geçmiştir, değil mi? Demek ki buraya çektiğim benim bu çizgi, bu bölge diyelim artık. Bu adam için önemli bir destek direnç seviyesi, değil mi? Bakın, bu adam için önemli bir destek direnç seviyesi. Bu adam için önemli bir destek dirençse benim için de destek direnç. Evet, benim az önce çizdiğim şuraya çizdiğim çizgiler, bu bölgelere çizdiğim çizgiler birer destek direnç miydi? Evet, hepsi destek dirençti. Ama bir tanesi doğru. Şimdi bunu bilmemiz bizim ne işimize yarayacak? Yani bu desteği, direnci benim doğru belirlemem benim nasıl işime yarayacak? Biraz da onunla ilgili konuşalım. Şimdi şurayı hiç görmeyelim. Şuradan kapattık şöyle. Şurayı hiç görmeyelim. Şimdi bu oluşmaya başladığında bu bölge. Ben de buranın önemli bir destek direnç bölgesinin olduğunu anladığımda ben trading sistemime göre buralarda girişler yapmış olabilirim. Şuradaki fake hareketlere yakalanmış olabilirim. Eğer ben yönü doğru tercih ettiysem buranın bu adam için önemli bir bölge olduğunu ve bu fiyatı mutlaka yukarı gönderebileceğini her zaman aklımda tutuyorsam o zaman benim şu dönüşüm gerçekleştikten sonraki şu güvenli bölgelerde, şu bölgelerde yapacağım girişten sonra ben girdiğim işlemimi yukarılara böyle 1'e 3'lük, 4'lük, 5'lik trade'i başarabilecek şekilde planımı kurarım. Bununla birlikte hareket ederim burada. Burada stop olmuş olsam dahi burada yaptığım zararı burada çıkarırım. Şu bölgede çıkarırım. Ve buradan yine her türlü karlı çıkabilirim. İşte bu destek ve dirençleri bu şekilde belirlemek, bu büyük hareketlere göre belirlemek çok çok kullanışlı, çok çok işimize yarayabilir. Evet, hepimiz güzel giriş yapmak istiyoruz. Hepimiz stop olmak istemiyoruz. Fakat bu işin bir parçası stop olmak. Farz edelim ki %80, %90 win rate'e sahip bir sistemimiz var. Yani girdiğimiz işlemlerin çoğu biz girdikten sonra istediğimiz yöne gidiyor. Eğer biz o işlemi iyi yönetemiyorsak, girdiğimiz işlemde bu tip hareketlerde güzel kar alamıyorsak, yani trade yönetimini güzel yapamıyorsak yine olmayacak. Ben bununla ilgili daha öncesinde bir video yapmıştım biliyorsunuz. Şu video. Bunu videonun sonundaki kartlara eklerim. İzlemeyenler izleyebilirler. Çok önemli bir videoydu bu. Aynı şekilde %80, %90 win rate'e sahip bir sisteminiz var diyelim ki. Ama riski iyi yönetemiyorsunuz. Yine olmayacak. Maalesef.
Aynı şekilde %80, %90 win rate'e sahip bir sisteminiz var. Psikolojinizi yönetemiyorsunuz. Yine olmayacak. Yani çok karamsar konuştum biliyorum ama bu işi bir çarklar sistemi olarak düşünelim. Eğer o çarklardan bir tanesinde problem olduğu zaman mutlaka bu sonuçlara yansıyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu anlattıklarım sizlere de mantıklı geldi mi? Mutlaka e, yorumlara bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.